Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere özellikle ilk defa yavru verecek dişi ve erkeğin yaptığı deneyimsizlikten ve bu aşamada ne yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi vatozlar akvaryum ortamında bizim koyduğumuz küpün içine yumurta dökerler. Erkekler bir küp sahiplenir. Bu küpün içini yumurtlama dönemlerinde temiz tutar ve dişi bu süreçte yumurtalarını bu küpe döker. Sonrasında ise dişinin görevi biter ve yumurtalara erkek bakmaya başlar. Akvaryum suyunun ısısına göre 4-5 gün sonra yavrular yumurtadan çıkmaya başlarlar. Bizler yumurtanın zarını bu süreçte küpün dışında görebiliriz. Eğer erkek görevini tam ve eksiksiz yaptıysa, yani yumurtaları döllediyse, yumurtalarda mantarlaşma olmadan yavrular çıkacaklardır. Baktığımız zaman yavru alma sürecinin son aşaması bu şekilde gelişir. Peki ama bu süreçte yumurtaları erkek küpten atarsa ya da yumurtalar bir şekilde küpten çıkarsa ne yapacağız? Gelin şimdi bu soruya cevap arayalım. Yumurtaların küpün dışına çıkmasının başlıca sebebi dişinin acemilik sebebiyle yumurtaları küpe tam yapıştıramamasıdır. Özellikle ilk kez yumurtlayan dişilerde bu durum gözlenebilmektedir. Deneyimli dişilerin yapıştırdığı yumurtaların sağlamlığını daha önce test ettiğim için normal koşullarda o yumurtaları çıkartmak kolay olmuyor. Onu bilmenizi isterim. Bir diğer sebep erkeğin küpe girip çıkarken yumurtaları bulunduğu yerden yanlışlıkla düşürmesidir. Yine bu durum yumurtaların küpe tam yapışmamasına kaynaklanmaktadır. Ayrıca bazen tankta iki erkek varsa bunların küp kavgası sonucunda yumurtalar hem zarar görebilmekte hem de küpten çıkabilmektedir. Çeşitli zamanlarda ise yumurtaların tamamının değil de birkaçının küpten çıktığını görürüz. Bu da yine yapıştırma ile ilgili bir sorundur. Tüm bu saydığım sebeplerin bir ya da birkaçı sonucu küpten çıkan yumurtaları onlara zarar vermeden toplamak gerekir. Yumurtalar birkaç tane ise hortum vasıtasıyla, salkım şeklinde ise bir kepçe vasıtasıyla alınabilir. Sizlere daha önceki videolarımda bahsettiğim ve kendimin de kullandığı küpün ağzına strafor koyma uygulaması aslında bu yumurtaların küpten çıkmasını engellemektedir. Ayrıca yavrular doğduktan sonra küpten kaçmaya çalışmaktadır. Bu durumda da yine bu strafor onların kaçmasına engel olmaktadır. Şimdi sizlere yumurtaları çıkarmak için iki farklı yöntemden bahsedeceğim. Her iki yöntemi de kendim kullandım ve Allah'ın izniyle yavrularımız sağlıklı bir şekilde çıktılar. Her iki yöntemde de hava motoruna ihtiyacımız olacaktır. Zaten tüm hobicilerin yedekli bir hava motoru bulundurmalarını tavsiye ederim. Özellikle hasta balığınıza ilaç uygularken akvaryumdaki oksijen oranını artırmanızda faydalı olacaktır. Özellikle şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yavruların çıkmasına başlıca şart erkeğimizin yumurtaları döllemiş olmasıdır. Yoksa yumurtalar birkaç güne mantarlaşıp yok olurlar. Yavruları çıkarmak için kullanacağımız ilk yöntem kuluçka yöntemidir. Piyasada satılan kuluçkalardan birine yumurtaları yerleştirdikten sonra hava motoru ile uygun sirkülasyonu başlatmamız gerekir. Burada önemli olan durum şu: verdiğiniz hava ile birlikte yumurtalar ne sabit kalacak ne de sağa sola sert şekilde çarpacak. Bunu sizler gözlem yaparak tam olarak ayarlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise yavruluk yöntemi. Burada da aynı şekilde yumurtalarımızı dikkatli bir şekilde yavruluğa alıyoruz. Sonra yavruluğa bir hava taşı yerleştirerek hava motoruna bağlıyoruz. Yine verilen havayı ayarlamak gerekiyor. Yumurtaları hareket ettirecek seviyede olmalı. Ancak onları sürekli kenarlara çarpacak şiddette olmamalıdır. Bu iki yöntemde de dişinin yumurtlama tarihi ve sıcaklığınıza bağlı olarak 4-5 gün içerisinde yavrular çıkmaya başlayacaklardır. Yavrular çıktıktan sonra aynı işleme devam edilmelidir. Sirkülasyon hızları gözden geçirilmeli, yavruların sağa sola çarpmaları engellenmelidir. Yaklaşık olarak yumurtlama tarihinden 13-14 gün sonra ya da kafa kuyruk çıktıktan 8-9 gün sonra yavrularımız yem yeme seviyesine geleceklerdir. Yine bu süreçte iyi bir gözlem ile keselerinin tamamen bitmesini beklemek önemlidir. Sonrasında ise yavrularımızı protein ağırlıklı olarak besleyebiliriz. Gelişimleri için proteine fazlaca ihtiyaç duyacaklardır. Eğer yavruları kuluçkada çıkardıysanız yem yemeye başlayacağı yakın bir sürede yavruluğa almalısınız.
Bu işlemi yaparken dikkatli olmalı, yavrular yavruluğa alınırken susuz kalmalarının önüne geçilmelidir. Vatoz yavruları ağızlarıyla tutunabildikleri için bu aşama sizi zorlayacaktır. Yemlemeye başlanılan dönemde yavru ölümlerinin büyük bir kısmı yavruların yem bulamamasından kaynaklanır. Yavrular birkaç öğün yem bulamazlarsa kolaylıkla ölebilmektedirler. O yüzden az ve sık sık yemleme yapmak önemlidir. Yavrulukta bir parça sebze bulundurmanızı tavsiye ederim. Yavru ölümlerinde bir diğer sebep ise akvaryum suyunun yavrular için uygun olmamasıdır. Bu sebeple su değişimlerinizi ve filtre temizliğinizi düzenli olarak yapmaya gayret edin. Çünkü yavrular için ilk birkaç hafta çok kritik olmaktadır ve yavru ölümlerinin büyük bölümü bu süreçte gerçekleşmektedir. Bu süreçte yaşanılan ölümlerin %10'u normal kabul edilmektedir. Ancak toplu olarak ölümlerin olması yanlış giden bir durumun olduğunun göstergesidir. Yavruların hızlı gelişimine dair 12 ipucunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. O videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca vatozlara dair pek çok video paylaştık. O videolarımızı da izlemeniz kayıplarınızın azalmasına ve üretimin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Açıkçası vatozlar hakkında bu kadar bilgi veren başka bir kanal yok sanırım. Sizlere daha çok bilgi vermeyi ileriki videolarımızda da sürdüreceğiz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere vatoz yumurtalarının küpten çıkması durumunda nasıl bir yöntem izleyeceğiniz hakkında iki farklı uygulamadan bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir konu olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma hala abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.